Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Taze yapraktan dolma nasıl sarılır, nasıl pişirilir sizler için hazırlıyorum. Evet, tarifime hiç bekletmeden hemen başlıyorum. Bahçeden topladığımız kokulu üzüm yapraklarım var. Kaynayan sıcak suya yapraklarımın bir kısmını atarak haşlamaya bırakıyorum. Ve tencereyi çok fazla doldurmayalım. Şöyle yaprakları ters düz yapalım. Kapağını da kapatalım. Daha sonra yumuşayana kadar haşlamaya bırakalım. Şöyle bir kontrol ediyorum. Yumuşamış, fazla suyunu süzerek geniş bir tepsinin içine alarak soğumaya bırakıyorum. Evet, kalan yaprakları da aynı suda haşlamaya devam ediyorum. Emek verdiğim bu videoyu sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Evet, en son yapraklarım da yumuşadı. Süzerek tepsiye alıyorum. Altı tane kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayarak iç harcımı hazırlamaya başlıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, şöyle geniş bir tencerenin içine alıyorum. Üzerine sıvı yağ veya zeytinyağı gezdirelim. Kapağını kapatarak kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet, soğanlar kavrulduktan sonra üzerine 2,5 su bardağı pirinç, yarım su bardağı bulguru yıkadıktan sonra ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Sürekli karıştırarak kavuruyorum. Evet, pirinçler topak olana kadar kavuralım. Yarım su bardağından fazla suyu ilave edelim. Hızlıca karıştıralım. Kapağını kapatarak demlenmeye bırakalım. Taze nanem, taze dereotu, maydanozum var. İnce ince doğruyorum. Karabiber, pul biber, kuru nane, reyhan, isot, acı pul biber ekliyorum. Doğradığım otları da ekleyerek karıştırıyorum.
Evet, iç harcım hazır. Yaprakları şöyle düz bir zemine seriyorum. İç harcını pay edelim. Kenarlarını kapatarak şöyle ince kalem gibi sarmalarımızı saralım. Evet, yapraklarım ve iç harcım bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Son yapraklarımı da hızlıca sararak hazırlıyorum. Hepsini sardım, hazırlar. Küçük bir tencereyi yaprakla kapladıktan sonra sarmalarımı dik bir şekilde tencereye diziyorum. Evet, kalan tencereyi de yaprakla dizdikten sonra tencereye dizmeye devam ediyorum. Sonra tekrardan bir kalan yapraklarla üzerini kapatıyorum. Buzdolabının alt tarafında 2-3 gün bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Evet, pişirme zamanı üzerindeki yaprakları topladım. Bir tane limonu dilimleyerek üzerine diziyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz serpiyorum. Tavuk sulu normal suyu tencerenin yarısına gelecek şekilde gezdiriyorum. Tekrardan yaprakla kapatıyorum. Kaynayana kadar yüksek, daha sonra kısık ateşte suyu bitene kadar pişirelim. Suyu
Bittikten sonra üzerindeki yaprakları toplayalım. Bolca sıvı yağ gezdiriyorum ve pişirme işlemine devam ediyorum. Evet, altını kapattıktan sonra belli bir miktar dinlendirelim. Daha sonra servise hazırlayabilirsiniz. İç harcı ve yaprağı gerçekten çok lezzetli oldu. Evet, ikinci tencereyi de biraz küçük geldiği için bir büyüğe aktardım. Tuz serpiyorum ve normal su ile pişiriyorum. Bir su bardağı su ekliyorum. Yaprakla kapatıyorum. Kaynayana kadar yüksek, daha sonra kısık ateşte pişiriyorum. Suyu bitince yaprakları topluyorum. Sıvı yağ gezdirerek şöyle 5-6 dakika daha pişirmeye devam ediyorum. Evet, pişirdikten sonra şöyle bir servis tabağına ters çeviriyorum. Yaprakları en son toplayalım. Kalem gibi sarmalarımız yemeğe hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.